Yahut yabancı istihbarat servislerinin ortaya çıkan bu durumdan yararlanıp yararlanmadıklarını, manipülasyon yapıp yapmadıklarını anlamak gerekecektir. Çok mu akıllısınız yani? Birileri sosyal medyadan tespitte bulunuyor. Şimdi ben açık ve net söyleyeyim. Yani bilmiyor mu yani bu işi istihbarat teşkilatı? Oturup da oturduğunuz yerden analiz yapıp da ortalığı karıştırıp da toplumsal hareketlilik yapmaya ya da Türkiye'yi böyle yabancılar için güvensiz bir ülkeymiş gibi göstermeye kimsenin hakkı yok. Hiç şaşırmadım. PKK terör örgütüne her şeyi beklerim. Hocam hoş geldiniz. Türkiye Kahramanmaraş'ta aynı gün yaşanan 2 depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu süreçte de bize çok fazla sayıda soru geliyor tabii ki. Bunların bir kısmı da Milli İstihbarat Teşkilatı ve istihbarat ekseninde depreme dair idi. Deprem süresince Milli İstihbarat Teşkilatı ne yaptı? Onunla başlayalım. Öncelikle bu acı olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ulus olarak hepimizin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Çok büyük bir olay. Maalesef çok acı bir olay. Yani keşke böyle olmasaydı diyoruz ama işte tedbir almayınca da belki de zamanında böyle oluyor. Ama tabii hani biz bu konuyu kendi uzmanlık alanımız kapsamında değerlendirecek olursak öncelikle hani Milli İstihbarat Teşkilatı ne yapar? Şimdi dolayısıyla bir deprem doğal afette istihbarat servisinin faaliyetleri o depremin enkazına ya da o deprem bölgesindeki fiziki yardım faaliyetlerine elbette ki müdahale noktasında değildir. Bu depremin ilk anından itibaren çok büyük bir deprem. Dünyanın her yerinde bu tür büyük felaketler, doğal felaketler yaşandıktan sonra bunun önemli toplumsal sonuçları, ekonomik sonuçları, siyasi sonuçları, güvenlik sonuçları, artçı, hani depremdeki artçılar gibi artçıları olur. Sosyal alanlarda da. Şimdi bu artçıların toplumsal güvenliğinizi, ekonomik güvenliğinizi, ülkenizdeki nüfus yapısını akamete uğratacak durumların olup olmadığını, bu artçıların sonuçlarının yahut yabancı istihbarat servislerinin ortaya çıkan bu durumdan yararlanıp yararlanmadıklarını, manipülasyon yapıp yapmadıklarını anlamak gerekecektir. Bu dünyanın her yerinde büyük felaketlerden sonrası istihbarat servislerinin görevlerinden bir tanesidir. Bu büyük felaket, büyük depremden sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ana görevi de bu kapsamda olacaktır. Bu depremin yarattığı olumsuz sonuçların ülkenin ulusal ve uluslararası güvenliğine etkisinin analiz edilmesi, bir sorunlu durum oluşması halinde de bunun engellenmesi, karar vericilere doğru ve zamanında istihbarat sağlanması ki doğru tedbirlerin alınmasının önünün açılması. Genel ana parametre bu şekilde olur. Teşekkür ederim hocam. Kolluk kuvvetlerinin bu tip afetlerde, deprem gibi, yangın gibi afetlerde çalışma prensiplerini belirleyen eğitimler aldıklarını biliyoruz. Evet. Arama kurtarma eğitimleri, tabii, başka eğitimler gibi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda böyle eğitimler söz konusu oluyor mu bünyede? Tabii yani bu bir kriz anlarında hemen nasıl reaksiyon gösterileceğine dair planlar mevcut. Ama dediğim gibi bu fiziki müdahale değil. Yani fiziki arama kurtarma ya da yardım faaliyetlerinin organizasyonu noktasında değil. Çünkü bu doğrudan bu işten sorumlu olan ve bu konunun uzmanı olan kurumlara ait bir şeydi. Türkiye'de kim? AFAD. AFAD'ın organizasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı yapılarını, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bazı yapılarını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bazı yapılarını, yani doğrudan toplumdaki kolluk gücünün ama AFAD'ın koordinasyonunda ana çatı o ve diğer bütün özel yardım kuruluşları da buna dair. Türkiye'de çok gereksiz bir tartışma var mesela o konuda. Hepsi hizmet etmek için var. Yani böyle şu atmosferde böyle tartışmalara da hiç gerek yok. Genel ama ana çerçevenin kanunu, yetki ve sorumluluğun AFAD'da olduğunun da altını çizmek isterim. Bu böyle, kanun böyle. Hocam şimdi afet söz konusu oldu, deprem yaşandı. Burada prosedür nasıl işliyor onu da merak ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde duruma hakim olmalıyız, duruma el atmalıyız. Refleks nasıl gerçekleşiyor? Burada nasıl bir prosedür var? Neticede hani bu tür bir ulusal güvenlik meselesi kapsamında mevcut teşkilatın işleyişi çerçevesinde bir reaksiyonel durum söz konusu olacaktır. Hemen pozisyon alma. Şimdi ana noktalar hani kamuoyunda da çok tartışılan ve speküle edilen mesela yardım organizasyonları, yabancı yardım organizasyonları. Türkiye'ye mesela şu an yani bu deprem anında ilk anda 5000'e yakın bir arama kurtarma yabancı kökenli geldiği, gelecekte de çeşitli NGO'ların deprem bölgesinde faaliyet göstereceği bir gerçek. Tabii bu istihbarat servisleri tarafından da bir maske kuruluş olarak bu NGO'ların, STK'ların, bu yardım faaliyetlerinin bölgedeki işte dediğim toplumsal sonuçların, ekonomik sonuçların, devletin kapasitesinin veyahut zafiyet içerisinde olup olmadığına yönelik işte raporlanması noktasında bu istihbarat servisleri tarafından kullanılan bu STK'lar ve NGO'lar ve diğer yapılar ve bu tür yardım faaliyetleri önemli bir paravan, maske kuruluş haline gelecektir. Ama bu paranoya anlamına gelmesin. Bakın yani paranoya değil. Çünkü Türkiye zaten yardım bu kadar büyük felaketi belki de kendi milli imkanlarınızla
belki de hani bunun olumsuz sonuçlarını geri çevirme noktasında sıkıntı yaşıyorsun ve zaten uluslararası yardım talep etti. Bu zafiyet içerisinde olduğu için değil. Dünyanın her yerinde bu işler böyle. Şimdi iyi niyetli gelenlerle kötü niyetli olanların da ayırt edilmesi lazım. Yani her bunu gelen... MİT mi yapar peki? Tabii işte bunu yapıyor yani zaten. Çok mu akıllısınız yani? Birileri sosyal medyadan tespitte bulunuyor. Şimdi ben açık ve net söyleyeyim. Yani bilmiyor mu yani bu işi istihbarat teşkilatı? Da ben size söyleyeyim. Orada bakın Kahramanmaraş'ta daire başkanlığı, Adana'da bölge başkanlığı, Gaziantep'te daire başkanlığı, bölgede, Elazığ'da daire başkanlığı, Malatya'da bölge başkanlığı. İstihbarat teşkilatının unsurları var. Zaten bu işlerde tecrübeliler. Bu gelen heyetlerin hepsinin kontrol edildiğini, hepsinin arşiv taramasının yapıldığını, en çok speküle edilen mesela İsrail heyetinin, yani bunların bu kadar kontrolsüz ve ortalarda dolaştığını mı zannediyorlar? Zaten görevi bu. Bunlar kontrol altında tutulan şeyler. Yabancı yardımların gelmesi lazım. Çünkü ihtiyacımız var. Bu zafiyet manasında değil. Kontrol altında da tutan ve bu konuda kanuni yetkisi olan da bir tane kurum var. Yani siz mi bir tek anlıyorsunuz bu işlerden? Ayrıca ne biliyorsunuz yani? Ortada spekülasyon yapıp da ortalığı birbirine katmanın anlamı yok. Bunu yapan ilgili uzmanlar var, insanlar var. Bir sorun olduğu zaman da anında müdahale edilecektir yani. Hocam burada aslında speküle edilen meselelerden biri de şuydu. İsrail yardım heyetinin yüzünü kapatması meselesi çok konuşuldu. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi bunu söyleyeyim. Ben de onu sosyal medyamdan paylaştım. Önce şunu belirtelim. En çok yardım yapan birinci ülke Azerbaycan doğal olarak. Biz de onlara yardım ederiz. Teşekkür ederiz yani. Zaten onlardan hani bir karşılık beklemeden yaparlar. İkinci gelen yardım heyetinin ve en geniş kapsamlı gelen yardım heyetinin de İsrail olduğunu belirtmek isterim. Bu elbette ki şu anda Türk-İsrail ilişkilerinin olumlu seyrinden de istifade edilerek Türk kamuoyunda İsrail ile ilgili olarak hem olumlu bir algının yaratılmaya çalışılması hem de Türk-İsrail ilişkilerinin gelişmesini ve iyileşmesini İsrail tarafı çok fazla istediği için Türkiye de bu konuda irade koydu. Bunu da bir fırsat olarak görmesi. Yani hemen olduğunuz İsrail, bunların hepsi istihbaratçı, bunların hepsi Mossad ajanı, bunlar Shin Bet falan diye analizler yapmaya gerek yok. Şimdi daha teknik meseleye bakarsak, şimdi yardım faaliyetini yapan İsrail ordusu, İsrail savunma güçleri, IDF bunun adı. Şimdi bunun içerisinde kendi bir İsrail gazetesinde okudum. Bu yardım heyetinin içerisinde belli bir oranda hem Mossad personelinin, teknik personelinin hem de İsrail ordusunun istihbarat unsurlarının olduğu belirtiliyor. Bunu kendi açıkça söylüyor bir İsrail gazetesi. Şimdi bunlar burada elbette ki bazı istihbarat faaliyetler yapabilir de o adamların buraya gelmesini, yüzlerini kapatan adamların o mensup oldukları, istihbaratçı oldukları, istihbarat background'una sahip oldukları bir gerçek. O yüzden zaten kimliklerini gizleme refleksi var. Ama o insanlar ağırlıklı olarak o deprem enkazlarındaki uydu görüntülerinde, çekimlerde, o deprem enkazlarına yönelik aramalarda işte çeşitli teknik cihazların kullanılmasından sorumlular. Teknik bir rolleri var yani. Teknik rolleri de var. Daha çok iyi niyet var burada. Sebebi de Türk-İsrail ilişkilerinin gelişmesine verdikleri önemden kaynaklanıyor. Bunu Türkiye de tercih ediyor. Ama bu kadar yaratılan kamuoyundaki algıyla adamlar 3. günde Türkiye'yi mecburen yakın tehditle, yani tehdit aldıkları için ülkeyi terk ettiklerini söylediler. Yani şimdi burada ben başta söyledim. Yani istihbarat teşkilatının kontrespiyonaj birimleri ne iş yapıyor kardeşim? Yapıyor işte bu işi. Size mi söylemek zorunda tespit ettiğini? Söylüyor işte Cumhurbaşkanı arz ediyorlardır. Oturup da oturduğunuz yerden analiz yapıp da ortalığı karıştırıp da toplumsal hareketlilik yapmaya ya da Türkiye'yi böyle yabancılar için güvensiz bir ülkeymiş gibi göstermeye kimsenin hakkı yok. Ben biraz sinirlendim ne olur yani. Ama yani çünkü bu böyle yani. Herkes kendi işini yapsın. Hocam burada hemen konusu geçmişken şunu da sorayım isterim. İspanyol gemisi çok konuşuldu. O meselede ne düşünüyorsunuz? Yani bak diğer ülkede İspanya mesela. İspanya'da Türk-İspanyol ilişkileri ve bununla bağlı olarak Akdeniz'de, İtalya'da da ilişkiler, yardım eden ülkeler. Tarihin zirvesinde sanırım. Yani çok iyi durumda. Evet. Ve biz İspanya, İtalya ile Doğu Akdeniz'de karbon rezervleri meselesinde, Libya'daki haklarımızın korunması meselesinde, Fransa'nın dengelenmesinde, Yunanistan'ın çok fazla talepleri var Akdeniz'de. Onların engellenmesinde bizim önemli bir müttefiğimiz konumunda İspanya ve İtalya. Zaten çok büyük oranda bir yardım faaliyeti organize ettiler. İspanyol konvoyunun ülke içerisinde fotoğraflarının çekilip bunların servis edilip yabancılar Türkiye'de cirit atıyor ya da yabancılar Türkiye'de güvenlik zafiyeti yaratacak, sonuçları doğuracak işte faaliyetleri icra ediyor havası yaratmaya gerek yok. Belki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları çok inanılmaz bir yoğunluk içerisindeler. Belki de eşlik ediyorlardı. Olsalardı tabii daha şık olurdu da ama şu atmosferde İspanyollardan böyle
Böyle bir niyet yok çünkü. Çünkü İspanyollar İlişkiler ortada zaten diyorsun hemen bunu sosyal medyada kullanıp siyasi açıdan kullanıldı. Adamlar geri çektiler sosyal paylaşımlarını. Ve iyi niyet göstergesi olarak. Yani Türkiye'yi böyle işgal edilmiş, bilmem böyle yabancıların cirit attığı bir atmosfer yaratmaya gerek yok. Şimdi tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısını ve devlet kurumlarını eleştiri hakkımız vardır. Bu bizim hakkımız, demokratik bir ülkede vardır. Ama sorumluluk duygumuz da olması gerekir. Yani devleti eleştirirken cimri, överken de bonkör olmakta fayda vardır. Hele de şöyle kriz anlarında. Bu tarafsızlığa helal getirmek manasında değil, objektiflik. Yani ben öyle olmaya çalışıyorum. Ama şu kriz anlarında ortalığı da birbirine katmaya da gerek yok. Kötü niyete de gerek yok. Elinizde tüm bilgiler olmadan da ortalığı birbirine katmaya gerek yok. Yani elinde oturduğun yerden sosyal medyada eksik bilgilerle ortalığı birbirine katmaya gerek yok. Hocam yabancı istihbarat servisleri ve ülkeler açısından değerlendirdik ama bir de bu işin bir terör örgütü boyutu var. Biliyorsunuz Almanya'dan haberler geliyor. Türkiye'ye gidecek yardımları yaktığı iddia ediliyor PKK'nın. Buradaki durum nasıl değerlendirirsiniz? Yani böylesi afet durumları terör örgütleri için bir refleks alanı, bir hareket alanı oluşturur mu? Hiç şaşırmadım. PKK terör örgütüne her şeyi beklerim. Açıklama yaptılar güya. Türk Silahlı Kuvvetleri bize saldırmadığı sürece biz saldırmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri kimseye saldırmıyor, ülkesini koruyor. Bir kere denk değilsin. Sen ne olduğu belli olmayan terör örgütü. Burada devlet var yani uluslararası hukuk normlarına uygun Birleşmiş Milletler'e üyesi, dünyada da saygın olan bir devlet var. Almanya'da tutup da üzerinde Türk bayrağı var diye Türkiye'ye giden yardımları yakacak kadar seviyesiz demeyeyim yani haince, seviyesiz az kalır yani seviyesiz yanlış bir daha, haince bir eylem yani ne diyeyim ben bunlara, insanlıktan nasibini almamış bir grup insan işte ne bileyim insan mı diyeyim ne diyeyim İnsan yani. demek de bir hakaret olur aslında hiçbir şey demeyelim hocam. Evet, terörist işte. Terörist. Peki hocam terör örgütleri için böylesi alanlar şimdi Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem 11 farklı ilde ciddi hissedilir duruma geldi ve oradaki durumların birçoğu da akamet uğradı. Terör örgütleri bunları değerlendirmeye çalışır mı? Ve bununla ilgili önlemleri Milli İstihbarat Teşkilatı, kolluk kuvvetleri nasıl alır? Ben burada özellikle bir örnek üzerinden bunu ortaya çıkabilecek negatif sonuçlara yönelik olarak tedbir alınması gerektiğini altını çizmek isterim. Hatay meselesi. Hatay'daki nüfusun, demografik yapının asla ve asla değişmemesi lazım. Şimdi Neçir'de çok büyük bir felaket yaşandı. Şehirde çok ciddi tahribat var. İnsanlar belki psikolojik olarak orada yaşamak istemeyecek oradaki yerel halk. Oradaki nüfus yapısının Suriyelileşmemesi veyahut da Kürtleşmemesi de lazım. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Kürt kökenli vatandaşlarımız itham edecek bir cümle asla değildir. Ben PKK yanlılarını söylüyorum. Çok somut örnek üzerinden. PKK'nın 4 parçalı Kürdistan ideolojisi, yani Suriye'den toprak alıp, Türkiye'den toprak alıp, Irak'tan toprak alıp, İran'dan toprak alıp 4 parçalı Kürdistan'ı kurmayı amaçlayan bir ideolojik yaklaşım, itopyası var. Bu ideolojik yaklaşımın en büyük çıkmazı denize çıkışının olmamasıdır. Bu çıkışın önündeki engel Hatay'dır. Mersin İskenderun'dur. Denize çıkışı olmayan bir Kürdistan'ın ileride hiçbir zaman kurulamayacak da boğulacağı, İran ve Türkiye arasında sıkışacağı bir gerçekliktir. Bunu onlar da biliyorlar. Hatay'ın, İskenderun'un, Mersin'in buradaki nüfus yapısı çok önemlidir. Gerekirse kanuni düzenlemelerle, yani mesela belli bir süre öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmışların bölgeye iskan edilmesinin engellenmesine yönelik kanun meclisten çıkartılacak. Veyahut ülke içerisinde göç hareketlerini engelleyecek. Mesela iş bulmadan ya da bir iş kurulmadan bölgeye yerleşilmesinin engellenmesi gibi. Buna hakkınız vardır. Türkiye demokratik bir ülkedir ama meclisten çıkaracağınız bir kanunla oradaki nüfus yapısını koruyabilirsiniz. Bu demokrasiye uygundur meclisten çıkarttıktan sonra. Anayasanın ilgili maddelerine de uyumlu bir kanun belki 3 siyasi partilerin hepsinin ortak konsensüsüyle oluşturulabilir. Oluşturulması çok büyük önem arz eder. Çok büyük önem arz eder. Oradaki yapı çok önemlidir. Terör örgütü bunları kullanmak ister. Şunu da belirtmek isterim. Suriye'de belki şu anda iç savaşla uğraşıyor ama Suriye'nin resmi olarak kendi haritalarında Hatay'ı kendi toprağı gösterdiğini de belirtmek isterim. Yani Hatay kritik bir yerdir. Hatay korunması gereken kritik bir yerdir. Atatürk'ün de dediği gibi Hatay benim şahsi meselemdir. Hatay benim de şahsi meselemdir. Senin de şahsi meselendir. Buradaki herkesin şahsi meselesidir. Eğer bu ülkeye bağlılığımız varsa. Hikaye böyle bakalım. Hocam bir de son olarak beyaz baretler meselesini konuşalım istiyorum. Beyaz baretler meselesiyle bugünkü afeti aynı anda konuşabileceğimiz detaylar olduğunu biliyorum. Sizden dinlemek isterim. Hem bir başlık açmış olalım. Şimdi beyaz baretliler örneği istihbarat servislerinin işte kriz anlarında, savaş, iş çatışma, doğal afetlerden sonra ortaya çıkan kaos anlarında nasıl
olumsuz faaliyet gösterebileceğinin en tipik kamuoyuna yansıyan en tipik örneklerinden birisi. Suriye İç Savaşı ile 2013 yılında kurulan, özellikle İngiltere'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı bloğunda yer alan çeşitli ülkelerin yardımlarıyla, ama özellikle İngiltere, sonra Amerika'nın finans desteğiyle kurulan bir yardım kuruluşu. Bu yardım kuruluşu Suriye'de kara propaganda yaptığına yönelik olarak, orada istihbari faaliyetler yaptığına yönelik olarak Rusya tarafından resmi olarak açıkça suçlanmıştır. Kamuoyuna yansıyan birçok yalan propaganda mahiyetli haberin de bu beyaz baretliler kökenli olduğu da net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun İstanbul'daki merkezinde de 2019 yılında bunun kurucusu olan eski bir İngiliz askeri istihbarat personeli, istihbarat kökenli olan James LeMajure'un da 2019 yılında çok enteresan bir şekilde balkondan düşerek ölmesi de neyi hatırlatıyor sana? Balkondan düşme diyorsanız Rusya ve Putin akla geliyor. Rus oligarkların da balkondan düşürerek öldüklerini hatırlatırım. Bu konuda Türkiye tabii ki adli soruşturma sürecini tamamlamıştır, bir şey demiyorum. Ama belki bizim bilmediğimiz başka mahiyeti daha gizli kalan ve devletin elinde olan bazı bilgiler de var mıdır? Bilemeyiz. Ne desek spekülasyondan öteye gitmez. Ama bana beyaz baretler örneğin üzerinden yani ne analizi çıkarırsın dersen, işte kriz anlarında böyle kurulmuş paravan şirketlerin çok büyük önem arz ettiğini istihbarat servisleri açısından, böyle de 2019 yılında bunun kurucusunun da ölüm şekli de bana buranın hiç normal bir yer olmadığında çok açık ve net bende bu kanaati oluşturuyor. Teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun Nazif.